merhabalar. Bugün sizlere kupta portakallı tiramisu tarifi vereceğim. Hemen malzeme listesine göz atalım. Kekimiz için gerekli olan malzemelerimiz 2 yemek kaşığı un, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıcak su, kaynar olmasın sıcak su, bu kekimizin kıvamını daha güzel yapacak. 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı kakao, kabartma tozumuz. Kremamız için gerekli olan malzemelere göz atalım. 1 su bardağı toz şeker, 250 gram labne peyniri, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 1 tane portakal rendesi. Kekimizi ıslatmak için de 2 adet portakal suyu ve 2 yemek kaşığı granül kahve kullanacağız. Kekimizi hazırlamakla başlayalım. 1 çay bardağı toz şekerimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. 2 yumurtamızı katıyoruz. Ve krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyoruz. 2 dakika böyle çırptım. Şimdi sıcak suyumu ilave ediyorum. Bir 3 dakika daha bu şekilde çırpacağım. Sıcak suyum bu arada şekerimin çözünmesini sağlayacak. Yumurta, şeker ve suyumuzu krema kıvamına gelene kadar çırptık. Üzerine 2 yemek kaşığı unumuzu, 1 yemek kaşığı kakaomuzu ve kabartma tozumuzu ilave edeceğiz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu yeterli. Ama burada size bir püf nokta vereyim. Bu tarz kekleri yaparken mutlaka ununuzu, kabartma tozunuzu ve kakaonuzu mutlaka eleyin. Çünkü elemezsek içerisinde top top hale geliyor. Kekimizin kabarmasını engelliyor. Ben şimdi hepsini elekten geçireceğim. Kabartma tozumu kattım. 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Kakaomu ilave ediyorum. Hepsini eleyeceğim. Tekrardan çırpalım. Fırın tepsimizi yağladık. Fırınımıza 180 derece alt üst ayara açtık. Kek harcımızı boşaltıyoruz ve fırına vereceğiz. Bir püf nokta daha vereyim. Kekimizi şu şekilde birkaç kere tabana vuralım ve içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartalım. Eğer bu şekilde vurmazsak hava kabarcıkları içerisinde kalacak ve kekimizin kabarmasını engelleyecek. Kremamızı hazırlayalım. 1 litre sütümüzü tenceremize boşaltalım. 1 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. İki yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. 1 yemek kaşığı nişastamızı ilave edelim. Önce tenceremizi güzelce şöyle karıştıralım. Unumuz ve nişastamız top top olmasın. Daha sonra ocağa alacağız ve ocakta karıştırarak pişireceğiz. Ocakta pişirirken kesinlikle kendi haline bırakmayın. Mutlaka karıştırın. Aksi takdirde nişastadan dolayı çok fazla topaklaşma olacak ve dibine tutmalar olacaktır. Bunun için mutlaka karıştıralım. Göz göz olana kadar pişireceğiz. Kremamız pişti. Altını kapattım. Hemen bir tane portakal kabuğunu rendeliyorum. Yalnız rendelerken kabuğunu ince bir şekilde rendeleyin. Şu beyazlıklar rendelenmesin. Bu tatlınıza acı bir tat verecektir. O da hoş bir şey olmaz. Şöyle karıştıralım ve soğumaya bırakalım. Kremamız soğudu. İçerisine labne peynirimizi ilave edelim. Evde labne peynirinin yapılışı kanalımızda mevcut. Linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi çırpalım. Keklerimiz de fırında pişti. Onları da dilimleyerek tabağa aldım. Şimdi kahvemizi sıcak suda çözündüreceğiz. Şöyle biraz sıcak su ilave edeyim.
İlk önce bir çözündüreyim. Çok fazla su katmayın. Kıvamı çok cıvık olmasın. Bu kadar su yeterli. En başta malzeme listesinde söylerken 2 portakal demiştim. Onları sıktık. Çözündürdüğümüz kahvemizi portakal suyumuzun üzerine ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Bu burada dursun. Kuplarımızı alalım. Üzerine kekimizden ilave edelim. Keklerimizi şöyle yerleştirelim. Üzerine portakallı kahveli karışımımızdan dökelim. Keklerimizi güzelce ıslatalım. Ve üzerine kremamızı döküyoruz. Diğer kuplarımızı da bu şekilde yapacağız. Kremalarımızın üzerine de çay süzgeci ile kakao ilave edeceğiz. Yeterli. Şimdi şöyle dilimlediğim portakal dilimleriyle üzerine süs yapacağım. Tüm kuplarımızı bu şekilde süsleyelim. Evet, tiramisu'lerimiz servise hazır. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Lezzeti de harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Buzdolabına kaldıralım. 2-3 saat dinlensin. Daha sonra servis edelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.